Merhaba arkadaşlar, PES Sevenler Birliği kanalına hoş geldiniz. eFootball 2024'te gündemdeki konularla karşınızdayım arkadaşlar. Perşembe gelenler olsun, yarın bizleri bekleyenler neler? Bu videomuzda onlara bakacağız. Öncelikle Perşembe gelenlerden başlayalım ve bizler için bir hayal kırıklığı oldu. Lunar New Year kampanyası diyemeyiz ama bu hafta Çin takvimine göre yeni yılın başlangıcı. Lunar New Year diyorlar ve Konami yıllarca bunu bir şekilde kutluyordu. Bazen çok güzel hediyeler verirdi. Bazen de böyle geçen sene mesela sönük kalmıştı ama en azından bir kampanya getirmişlerdi. Bu sene kampanya getirmediler. Üstüne üstlük paralı eFootball forma satıyorlar. Ya bizden para istiyorlar bir bakıma. 500 eFootball parasına bu formayı eklediler. Herhangi bir kampanya bizlere gelmedi. Fakat mesela dünkü videomuzda da değinmiştik arkadaşlar. Bazı bölgelerde eFootball parasında indirim yapmışlar. Öyle çok da büyük bir şey değil aslında. Mesela dünkü videomuzda yeni bir hesap açıp ülkeyi Tayvan seçmiştik. Tayvan seçtiğimizde 350 futbol parası 30 lira 99 kuruşa satılmakta. Normalde 130'u satıyorlar. 350, ya bu herkese verilebilirdi. Bütün herkese, dünyada hangi ülkede oynarsa oynasın herkese verilebilecek bir hediyeydi. Neden bazı ülkelere bunu yaparlar ki ben anlam veremiyorum. Konami bu sene özellikle de eFootball 2024'te bazı kampanyaları bazı ülkelere özel yapmaya başladı. Mesela Zico'nun Epic kartı hediye edilmişti. 99 seviye mi neydi? Yine de yüksek seviyeliydi. 100 yoktu herhalde. O Brezilya, Meksika, ABD olarak ülkeyi seçenlere verilmişti. Japonlar genelde kendilerine veriyorlar. Bu yıllardır var. Kendilerine farklı hediyeler veriyorlar. Oyun bir Japon şirketi ama bu sene biraz bunu arttırdılar. Ya bu tarz hediyeleri herkese de verebilirlerdi aslında. Yani bu 350 futbol parası da öyle çok büyük de bir şey değil. Büyük olsa da küçük olsa da bence herkese vermeleri gerekirdi. Lunar New Year'ı bu sene kampanya olarak ne yazık ki Konami kutlamadı arkadaşlar. Dün oyuna bir mesaj geldi. Oyunda turnuvalar var. Barcelona turnuvasının artık finali gerçekleşti. Diğer takımlar var. eFootball Championship var. Çok fazla turnuva var arkadaşlar oyun içerisinde. Genelde eFootball puanı ve normal kart futbolcuları topluyoruz bu turnuvalardan. Ve bir tane mesaj var. Burada yayını izle yazısına tıkladığımızda 500 futbol puanı verilmekte. Öyle çok bir ahım şahım hediyesi de bulunmuyor. Şu an karnaval kampanyasının içerisindeyiz ve bu paketteki 5 oyuncu bizlere hediye ediliyor. Bir tane oyuncu kaldı arkadaşlar. Onu da önümüzdeki perşembe günü ücretsiz açma hakkı verecekler. Oradan çıkaracağız. İnşallah en çok istediklerimizi çıkarmışızdır. Geçtiğimiz perşembe günü ligime futbolcular eklendi. Kevin De Bruyne'yi eklediler. 101 seviyeye çıkan Showtime Kevin De Bruyne. Denemek istersek en azından alıp ligin bölümünde 10 maç kullanabiliriz ya da bu tarz futbolcuları biriktirip ileride çok güçlü bir kadro ortaya çıkarıp sadece ligimde kullanabilmekteyiz. Bugün biteceklere bakacak olursak 2 tane Epic paketin bugün son günü. Milan Epic paketi ve milli takım oyuncularının yer aldığı bu paketlerin bugün son günü. Bugün bitecek etkinliklere baktığımızda biraz fazla etkinlik bugün sona eriyor arkadaşlar. Ortaklaşa maç etkinliği var. Özellikle de antrenör değerleri burada dikkat çekiyor. eFootball parası hediyesi yok. Temalı etkinliğimiz var. National Teams. Round 1 etkinliğinin Milan temalı Round 1 etkinliğinin bugün son günü. Yarın Inter temalı bir etkinlik gelecek. Bu Milan turnuvasını Round 1'de oynamadıysak arkadaşlar yapay zekaya karşı, yani telefonu bir kenara koyup yapay zekayı bile oynatabiliriz. Ne kadar çok Milan'dan futbolcu varsa en az maçla, belki bir maçla bile bu etkinliği tamamlayabiliriz. 5 tane Milanlı normal kart futbolcular içerisinden Rafael Leao, Giroud, Maignan gibi ama normal kart futbolcular içerisinden 5 tane açma hakkı veriyorlar. 1000 etkinlik puanına geldiğimizde 5000 eFootball puanı verilmekte. Eğer bu Round 1 etkinliğinde 1000 etkinlik puanına kadar ulaşamazsak bizlere Round 2 gelmez. Round 2'de de pek bir hediye yok. 1000 eFootball puanı ama yolun sonuna gidersek finallere kadar da mücadele edebiliriz. Bugün bitecek etkinliklerden bir tanesi de National Teams tur etkinliği, GP ve beceri antrenörü kazandığımız etkinlik. Yarına gelecek olursak arkadaşlar, yarın bizleri neler bekliyor? Her pazartesi olduğu gibi pazartesi etkinlikleri gelecek. Epic Inter paketi geliyor. Konami bunun duyurusunu yaptı. Futbolcuları bizlerle paylaştı. Epic İspanya hücum oyuncuları paketi gelecek. Inter turnuvası başlıyor. Mağazaya Inter'den bir tane futbolcu eklenecek ve karnaval kampanyasında yarın 5. gün. Oyuna her gün giriş yapıyorsak yarın 50 futbol parasının verileceği gün. Yarın oyunda Inter turnuvası başlıyor arkadaşlar. Aynı şu an Milan'da olduğu gibi yarın Inter temalı Round 1 gelecek ve bir hafta duracak. Sonra 23 Şubat'ta Round 1'i tamamlayanlara 23 Şubat'ta Round 2, Round 3 ve kulüp finalleri diye devam ediyor. Kulüp finalleri de 13 Nisan tarihinde, epey bir zaman var. Bayağı geç bir tarihte gerçekleşecek. Peki yarın gelecek etkinlikten biz hani yolun sonuna kadar gitmiyorsak en azından yarın gelecek etkinlikten
neler kazanabiliriz? 5 tane Inter normal kart futbolcular içerisinden açma hakkı veriyorlar. Aynı Milan paketinde olduğu gibi Lautaro Martinez, Hakan Çalhanoğlu gibi futbolcuların normal kartları var. Oradan 5 tane açma hakkı. Yeni açılan hesapların işine yarayabilir. Veyahut da etkinliklerde kullanırız. Inter etkinliği ya da İtalya tarzı etkinliklerde daha fazla etkinlik puanı verir bize. Oralarda işimize yarar ve 5000 e-futbol puanı. Her taraf e-futbol puanı aldı. Oradan buradan e-futbol puanları topluyoruz ama mağazada alabileceğimiz öyle güzel futbolcular ne yazık ki yok. Olanlar da yavaş yavaş kaldırılıyor. Yarın gelecek oyuncu paketlerine bakacak olursak 2 tane oyuncu paketi var yarın arkadaşlar. Birincisi İspanya hücumcuları paketi. Orada 3 tane epik ve 8 tane renkli kart futbolcu. Renkli kartlara baktığımızda Rodrigo ve Felix'in seviyesi çok yüksek olacaktır. 84'ten başlıyorlarsa bayağı bir yukarılara çıkacak. Diğer futbolcular bunlar. Bu pakette 3 tane epik futbolcu olacak. Beklenen isimler Van Nistelrooy ki Konami'de böyle bir ipuculu bir fotoğraf paylaşmış. Bulmaca paylaşıyordu birkaç haftadır. Paylaştıkları bulmacada bu 3 tane epik futbolcuyu aslında işaret ediyorlarmış. Geçen hafta öyle ipuculu bir paylaşım yaptılar. Artık öyle değişik paylaşımlarla ipuçları veriyorlar bizlere. Van Nistelrooy, Zamorano ve Luis Garcia. Seviyelerde şöyle tahmin ediliyor arkadaşlar. Van Nistelrooy 85'ten başlayacak. Zamorano 84, Luis Garcia 82. F-Hub diye yazılan uygulama tahmini seviyeleri böyle paylaştı. Dedi ki Van Nistelrooy 102'yi görebilir. Zamorano 101. Barcelonalı kanat futbolcusu, açık futbolcusu da Luis Garcia da 100 seviyeye çıkabilir diyor. Tahmini seviyeler yarın oyuna geldiklerinde her şeyi görebileceğiz. Yarın bir de Inter paketi gelecek. Inter paketinde milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu'nun da epik kartı olacak. 3 epik, 8 tane bu renkli kartlar var. Pavard'ın seviyesini merak ediyorum. Oyunda önemli bir savunma futbolcusu. Stoperde, sağ bekte kullanabiliyoruz. Thuram'ın da maksimum seviyesi bakalım nasıl olacak. Cuadrado, Acerbi, Sanchez, Klaassen, Augusto, Arnautovic paketteki renkli kart futbolcular. Bu futbolcumuz mağazaya eklenecek arkadaşlar. 5000 e-futbol puanına satılacak. Umarız seviyesi 93'ten 96'ya çıkan şekilde olur. 92'den 95'e yapmasalar bir seviye 96'nın üzerine çıkarmıyor ne yazık ki Konami. Yarın bu Inter'li futbolcu 5000 futbol puanına mağazaya eklenecek. Yarın Inter takımında olacak epikleri de Konami paylaşmıştı. Videodaki bir görüntü. Milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu bu sezon çok formunda. Geçen sezon da iyiydi aslında. Geçen sene Şampiyonlar Ligi'nde finale de çıkmışlardı. Bu sene de büyük ihtimalle İtalya Ligi'nde şampiyon olacaklar gibi görünüyor ve takımın en önemli oyuncularından bir tanesi. İnşallah bu performansını yazın Avrupa Şampiyonası'nda milli takımımızda da gösterir. Şimdi burada Lautaro Martinez var. 102 seviye çıkması bekleniyor. İlk seviyelerine baktığımızda Lautaro Martinez 102 olmalı. Hakan Çalhanoğlu 101 olmalı. Defray var, stoper futbolcusu. Onun da 100 seviye çıkması gerekiyor. Yarın geldiklerinde resmen öğreneceğiz arkadaşlar. Özelliklerini falan inceleyeceğiz. Dediğim gibi 102, 101, 100 seviye olarak bekleniyor. Karnaval kampanyasının ikinci haftasındayız ve oyuna her gün giriş yapıyorsak yarın 5. gün 50 futbol parasını aldığımız gün. Çok da büyük bir futbol parası değil ama azar azar işte bu şekilde oyunda futbol parası toplanmakta. Ve buradan da eğer oyuna her gün giriş yapıyorsak yarın alırız. Her gün girmiyorsak 5. gün Perşembeye kadar süremiz var. Ne zamansa o zaman 50 futbol parası verilmekte. Ayrıca mağazaya oyuncuların eklenmesini beklerken bir yandan da oyuncular kaldırılıyor. Goretzka 93'ten 96'ya kadar çıkan bir oyuncu. Perşembe günü mağazadan kaldırılmış olacak arkadaşlar. Almayı düşünüyorsanız Perşembe gününe kadar Goretzka'yı almamız gerekiyor. Birkaç hafta önce başlattığımız bir şey vardı arkadaşlar. Gelmeyen epikleri böyle toplu bir şekilde sizlerle paylaşıyordum. Geldikçe üstüne çarpı atıyoruz ve bu şekilde gelmeyenleri de hem görmüş oluyoruz, gelenleri de görmüş oluyoruz. Yine devam edelim ve gelenlerin üstüne ben çarpıları attım. Mesela Van Nistelrooy yarın gelecek, ona bir çarpı atacağız. Rummenigge uzun süredir gelmedi. Artık gelmesi lazım ama bakalım ne zaman gelecek. Rummenigge için para biriktirenlerin elinde binlerce futbol parası oldu büyük ihtimalle. Çünkü onun için hala para biriktiren birçok arkadaşımız var. Michael Owen, Matheus Rabson. Bu sayfada çarpı attıklarımız 2 tane. Romario, Neymar. Mesela kaleci Schmeichel bayağı iyi olacaktır. Roberto Carlos'u bekleyen arkadaşlarımız da var. Bayço yakın zamanda eklendi. Daha diğerleri gelmedi. Bakalım Bayço ne zaman gelecek. Rijkaard, Beckenbauer. Bu sayfada 3 futbolcuyu artık çizdik. Cafu, Cannavaro, Makarele gelmişti. Diğer gelmeyenler içerisinde belki Gerrard, Scholes'un ama seviyesi yüksek olabilir. Bir başka sayfaya baktığımızda bu sayfadakilerin hiçbiri gelmedi hala. Hani bunlardan bu futbolcular içerisinde kimi bekliyoruz diye baktığımızda
Belki çok böyle heyecanlı beklediğimiz bir isim yoktur. Bu sayfaya geçtiğimizde de Luis Garcia yarın gelecek arkadaşlar. Bir de mobilde oynayan arkadaşlarımız için de birkaç tane dikkat çeken, yorumlarda en çok sorulan dizilişleri paylaşmak istiyorum. Aslında bu dizilişler haftalardır var ama takımlar değişiyor. 4-2-4-4, 1-1-4 gelmedi. 3 ofansif orta sahalı ama 4'lü savunmalı diziliş uzun süredir ne yazık ki gelmiyor arkadaşlar. Ama yorumlarda daha çok arkadaşlarımızın sorduklarına bakacak olursak 4-3-1-2'nin kanatlı versiyonu kullanan bu hafta bir takım var. Eğer almak isterseniz Perşembe gününe kadar değişmeyecek. Perşembe belki değişebilir, belki değişmez. Arjantin liginden River Plate takımı. Şu an bu hafta tek bu takım kullanıyor. 2 ofansif orta sahalı, 2 santraforlu oynayabileceğimiz 4-2-2-2 dizilişi 3 takım kullanmakta. Brezilya liginde Santos bu şekilde bayağıdır duruyor. Pendikspor, ligimizden Pendikspor da kullanmakta. Santraforsuz diziliş hala devam ediyor. Tayland liginde Ratchaburi FC takımı santraforsuz farklı bir dizilişi kullanmakta. Son olarak arkadaşlar Şampiyonlar Ligi kaldığı yerden devam ediyor. Son 16 maçları oynanacak ve geçtiğimiz dönemlerde grup maçlarında birinci maçlardan, ikinci maçlardan, tüm maçlardan Konami Player of the Week paketleri getiriyordu arkadaşlar. Şimdi bu hafta 4 tane maç var. Sonraki hafta da 4 tane maç var. Bir sonraki hafta rövanşları başlıyor. Önümüzdeki 4 hafta bu son 16 maçları oynanacak. Şimdi Konami Şampiyonlar Ligi Player of the Week'i getirmeye devam edebilir. Fakat ne zaman getirir? Bu maçların bitmesini beklerse 21 Şubat tarihinde bitiyor ve bir hafta sonra getirir. O zaman da 28-29 Şubat olur. Çok geç oluyor. Eğer hafta hafta bakıp getirirse o zaman da çok az maç var. Yani 4 maça bakıp getirirse de güzel futbolcular gelmeye de bilir. Çünkü çok güçlü takımlar da olmuyor her zaman. Ya Konami her hafta oynanan bu 4 maça bakaraktan bir sonraki hafta Player of the Week getirecek. O zaman da az takım var ve kötü futbolcu gelme ihtimali yüksek. Veyahut da bu maçların ilk maçların oynanmasını bekleyecek. Sonra Şubat'ın son haftası bir Player of the Week getirir. Sonra bunların bir de rövanşların oynanmasını bekler. Bir ayda o sürer. O zaman da Şampiyonlar Ligi Player of the Week'ler arasında çok fazla mesafe olmuş olacak. Bakalım Konami Şampiyonlar Ligi Player of the Week'lerini bundan sonra nasıl getirecek arkadaşlar? Bunu da ayrı bir şekilde takip edeceğiz ve ilk gelen Şampiyonlar Ligi Player of the Week'ini gördükten sonra artık bundan sonra nasıl geleceğini de kavramış olacağız. Sizler de tüm bunlarla alakalı yorum ve görüşlerinizi bizlerle paylaşabilirsiniz arkadaşlar. Şimdiden herkese mutlu, sağlıklı, güzel bir hafta dilerim. Hoşçakalın.